Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Battlefield 6'da eğim ayarlarını yapacağız hep birlikte. Burada ayarlar kısmına geldikten sonra bakın mouse and keyboard kısmına giriyoruz. Benim mouse eğim sensitivim bu şekilde. Bu tamamen size doğal olması gerekiyor. Yani sizin rahat kullanabileceğiniz, rahat mouse hareket edebileceğiniz, crossfire'ı daha net görebileceğiniz, hedefi daha çok odaklanabileceğiniz bir ayarda tutmanız gerekiyor. Bunlar tamamen hepsini siz değerlendireceksiniz. Buradaki önemli olan ayar burada. Control Settings'te. Şimdi bunlar benim ayarlarım. Öncelikle bunu reset yapıyorum. Bakın. Oyunu ilk dediğinizde ayarlar bu şekilde geliyor. Tabi bunları siz kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Bunları da göstereceğim. 3.5x'te aldığınızda eğimi hızlandırabilir ya da yavaşlatabilirsiniz. Bunlar standart ayarlar. Biz bunu kapatacağız zaten. Geri gelin. Bakın şimdi standart ayarlarla oynayacağız. Silahımız yine AK. Bak eğim bu şekilde şimdi. Eee, Zoom açıkken hızlı hareket ediyor. Bu benim işime gelmiyor mesela. Daha hareket etmesini istiyorum. Bakın yukarıda orada kayıyor. Mouse'da var. Kayma var. Mermiler dağılıyor. Bu normal şeyler. Şuradan yapalım. Görüyorsunuz bakın. Bu şekilde. Şimdi gelin hep birlikte ayar yapalım size birlikte. Options'a geldim. Control Settings'e geldim. Arkadaşlar bunu ilk önce off'a çekiyorsunuz. Sonra bunu off'a çekip bunu on'a çekiyorsunuz, tamam mı? Bunu 0 yapıyoruz. Şimdi bu ayarlara bir bakalım. Kademe kademe ilerleyelim. Bu ayarlardayken nasıl bir eğimimiz oldu? Bakın şu an yavaş, bana göre yavaş. Bu size göre hızlı da olabilir. Daha da yavaş olabilir. Yani ben mesela şu an bu şekildeyken mouse'umu elimin bileğimin döndüğü kadar döndürdüğümde bakın şu açıda bir yer gidiyor. Bunu hızlandıracağım. Zoom'umu yavaşlatacağım biraz. Yukarı aşağı nasıl? Yukarı aşağı ideal. Gelelim. Bunu 50 yapıyorum ki benimki 50. Bakın nasıl bir değişiklik oldu. Hatta şunu 100, 200 yapayım. Büyük ihtimalle mouse'u durduramayacağım. Bakın mouse durduramıyorum. Çok oldu. Bu fazla mesela. Yani bu ayar mouse boştayken nasıl tarif etsem, bu ayarı 200 yaptığınızda 1600 dpi'de 0.6 inçte 1.6 santimetre 360 derece tur yapıyor, tamam mı? Bu o. Bunu ben genelde şöyle 50'lerde kullanıyorum. 50 ile 60 arasında. 55 yapıyorum bunu. Bu ayarda zoom açıkken, crossfire açıkken ki sensitiğimiz. Bakın şu an bunu 200 yapıyorum yine. Çok hızlı olacak bakın bunda da. Zoomlayıp hedef almanız imkansız hale geliyor, gördün mü? Options diyelim yine. Contrast settings'e gelelim. Bu biraz şeyden hafif olmasında iyidir. Yani crosshair değil de imleçteyken ya da dürbün açmadıyken ki ayarı yakın olması güzeldir. Bana göre öyle. Şimdi bakalım. 40 aldım bakın. Bakın. Daha rahat hareket ediyorum. Sapmıyor mouse. Dinler yukarı doğru kaymıştı bakın burada. Şimdi daha da azaldı. Gördünüz mü aradaki farkı? Buradan geliyorum. Ee, Bu zoom açıkken demiştik. Bu da bizim yukarı aşağı. Yani bunu 200 yaparsanız daha yükseğe çıkarttığınız diyelim. Bakın yukarı aşağı hızlı hareket ediyor. Bundan yavaş. Bunu da şuna yakın yapabilirsiniz mesela. Options diyelim. Ben bunu yine 55 yapacağım ki
Mouse hareketini 50 yapayım ya da daha rahat olsun. Bana göre rahat geliyor. Bakın gördünüz mü? İlk başta ben ayar yapmadan önce şuradayken şu hareketle buraya gelmiyordu mesela. Yani mouse'umu oynatmış olduğum santimetrede buraya gelmiyordu. Ama şimdi daha az oynatarak daha ileri gidiyorum bakın. Bileğim de yorulmuyor. Daha rahat. Dürbün stabil. Bakalım burada nasıl. Bu ikinci ayarımızda. Görüyor musunuz farkı arkadaşlar bakın. Daha rahat. Burada hareket ediyor. Yürüyordum mesela. Çifte basılı değildi. Şurada. Mermi daha rahat gidiyor. Yani bu aim ayarlarıydı. Onun dışında burada yapabileceğimiz ayar var mı? Zaten bunu kapattık. Benim ayarlarım bu 50. Hatta bunu 55 yapalım. İmleç biraz zoom açıkken hafif hareket etsin. Yukarı aşağı hızlı gitmesin. 50'lerde kalsın dedim. Benim standart ayarım bu. Arkadaşlar aim ayarı bu kadardı. Yani bu aim ayarlarını kendinize göre restore edin. Başka birinin aim ayarını kopyalamayın çünkü size göre hızlı gelebilir ya da yavaş gelebilir. Burada tek yapmanız gereken deneyerek yani bu eğitim moduna girebilirsiniz, oyunlarda deneyebilirsiniz. Ki aim ayarlarının oyunda çok büyük etkisi var rakibe karşı. Bunu kendinize göre planlayın. Yani farklarınkini kopyalamayın. Video izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.